Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Van Gölü'nün çevresindeki lezzetleri ve lezzet duraklarını keşfetmeye çalışacağız. Bu konuda çok şanslı olduğumuzu biliyorum. Çünkü yöredeki yemekler çok çeşitli, çok lezzetli ve bu yemekleri bulabileceğiniz lezzet durağı sayısı oldukça fazla. Yöre mutfağında et ağırlıklı. Etsiz bir sofraya oturan kişi kendini yemek yememiş sanıyor. Yani sofradan karnı doymadan kalkıyor. Ama tahıl ürünlerini ve dağlarda yetişen yöre otlarını da yabana atmamak lazım. Onların da çevre mutfağında oldukça etkili olduklarını söyleyebilirim. Sözün özüne gelirsek, bu hafta çok heyecanlı ve çok lezzetli bir yolculuğa çıkacağız. Ama bu yolculuğu bir haftaya sıkıştıracağımızı sanmıyorum. Lezzet durakları yolculuğumuz Nemrut Dağı'ndaki Krater Gölü'nden başlıyor. Ama nerede biteceğini bilmiyorum. Van'ın en yeşil ilçelerinden biri olan Edremit'teki Anatolia Kaburga Evi, yörenin en bilinen, en lezzetli lezzet duraklarından bir tanesi. Aslında Anatolia Kaburga Evi'nde yazları çok keyifli yemekler yeniyor. Çünkü masalar geniş bahçedeki meyve ağaçlarının gölgesine konuyor. Kuş sesleriyle birlikte yemek yemenin keyfi bambaşka oluyor. Tabii kışın da keyifli Van Gölü manzaralı kışlık bölüm. Orada da gölün sakin sularını seyrederek yemek yemeğinde başka bir tadı var. Kaburga nasıl yapıldığına gelince. Kuzu kaburgasından tabii ki yapılıyor. Kuzu kaburgası bütün olarak alınıyor. 3 parçaya bölünüyor. Bu bölünen parçalar bir büyükçe kazanın içinde veya tencerenin içinde iyice haşlanıyor. 3-3,5 saat sürüyor bu haşlama işi. Sonra bu haşlama suyu dökülüyor. Aslında bence o sudan çok güzel pilav yapılır ama patron o suya bütün yağın filan zararlı olduğunu söylüyor. Onun için suyu kullanmıyor. Bu 3-3,5 saat kaynayan kaburgalar sonra tepsilere konup buzdolabına kaldırılıyor. Müşteri gelip istediği zaman bu tepsiler buzdolabından çıkartılıyor. Kaburgalar çift taraflı bir telin arasına konuyor. Sonra da ateşin üstünde çevrile çevrile bir güzel kızartılıyor. Bu yemeğin yapılışını hem seyretmek, seyrederken kokusunu koklamak insanın ağzını peşinen sulandırıyor. Kaburganın yanına mutlaka taze bir salata yapılıyor. Salata basit malzemelerden domates, maydanoz ve soğandan ibaret ama öylesine bir salata oluyor ki insanın parmaklarını yiyesi geliyor. Bu salatanın üstüne özel bir pul biber atılıyor, zeytinyağısı ve limonu dökülüyor. Tabii ki nar ekşisi de biraz gezdiriliyor. Ortaya muhteşem bir salata çıkıyor. Kaburga ile bu çok yakışıyor.
Eğer yolunuz Van'a düşerse Edremit'teki Anatolia'ya uğramanızı ve kaburganın tadına bakmanızı tavsiye ederim. Kaburga kebabı çok lezzetli. İnsan yemeye doyamıyor. Van'ın güzel ilçelerinden Gevaş'ın sahilindeki Grand Deniz Restoran, yörenin en huzur veren lezzet duraklarından bir tanesi. Restoranın menüsü oldukça zengin. Izgara çeşitlerinden yöre yemeklerine kadar ne ararsanız bulursunuz. Ama en önemli yemeği dünyada bir tek Van Gölü'nde yetişen inci kefali. İnci kefalinin geçmişi milattan önce 9000 yıllarına kadar dayanıyor. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu balıktan uzun uzun bahsediyor. Ama bilinçsiz avlanma yüzünden inci kefalinin soyu tükenmek üzere. Onun için ilgililer buna bir önlem alacaklardır herhalde. İnci kefalinin birçok pişirme yöntemi var. Bunlardan bir tanesi inci kefalini iyice içini temizledikten sonra mısır ununa bulayarak kızgın yağda çıtır çıtır kızartmak. Bir diğeri de tuz, zeytinyağı ve pul biberle marine ettikten sonra ızgaraya koymak. Yörede esas pişirme tekniği ise kızgın tandırın duvarlarına yapıştırarak pişirmek ki bu çok ustalık istiyor. Bilmeyenler balığı yemek yerine tandırın içinde bir güzel yakarlar. Hepsi birbirinden lezzetli. Hepsini de öneririm. İnci kefalinden başka bir de buranın o buz gibi karpuz çatlatan sularında yetişen alabalık. Alabalık da mısır ununa bulandıktan sonra kızgın yağda pişiyor ki bu alabalık Türkiye'nin diğer yerlerinde yetişen alabalığa pek benzemiyor. Balıklardan sonra yörede en çok aranan yemek ise Kürt tavası yahut kiremit tavası. Hangisini isterseniz onu söyleyin ama yörede bilinen ismi Kürt tavası. Nasıl yapıldığına gelince güvecin içine zeytinyağı konuyor. Zeytinyağda sivri biberler, küçük küçük doğranmış sivri biberler öldürülüyor. Onun üstüne daha önceden haşlanmış küçük parça etler katılıyor. Ve işte Kürt tavasına esas tadı veren 11 çeşit baharattan oluşmuş bir özel baharat. Ondan bol bol konuyor. Daha sonra domatesler ekleniyor ve ortaya olağanüstü lezzette bir yemek çıkıyor. Bu yemeğin bir tek kusuru var. O da çok ekmek yediriyor. Benden söylemesi, dikkatli olun. Eğer yolunuz yöreye düşerse
Yavaş civarına düşerse gelin Van Gölü'nün kıyısında Grand Deniz restoranda gölün dalga seslerini ve mavi rengini seyrederek kendinize bir güzel ziyafet çekin. Afiyet olsun. İnci kefalinin tadı bizim bildiğimiz kefalin tadına benzemiyor. Ama lezzeti muhteşem. Kürt tavası ise insana parmaklarını yediriyor. Yöre halkı eti çok seviyor. Etsiz sofraya adeta oturulmuyor. Bu eti Tatvan'da en iyi yapan yerlerden bir tanesi de PTT'nin hemen yanı başındaki Kaşıbeyaz Restoran. Kaşıbeyaz Restoran'ın da tabii ki menüsü et ağırlıklı. Bütün kebap çeşitlerini bulmanız mümkün. Kebabın yanı sıra nefis pideler de var, lahmacunlar da. Ama bu kebapların içinde bir tanesi çok ön plana çıkıyor. Bu da Tatvan kebabı. Tatvan kebabının nasıl yapıldığına gelince. Yöre halkı danadan daha çok yağlı koyun etine düşkün. Onun için kebap da bu etten yapılıyor. Yağlı koyun eti önce zırhla bir güzel kıyma haline getiriliyor. Bu kıymaya acı biber salçası, kekik, kuru nane, maydanoz ve sarımsak eklendikten sonra bir güzel ezile ezile yoğruluyor. Yoğrulan et geniş yassı çubuklara saplanıyor, şişlere saplanıyor. Bu şiş ızgaranın üzerinde bir güzel nar gibi kızartılıyor. Kızartmayla bitmiyor tabii. Bu kebap burada bitmiyor. Bitmiş gibi görünse de bunun devamı var. Ne var devamında? Bu kızartılan şişler açılan hamurun ortasına yerleştiriliyor.
O etin üstüne daha önceden yapılmış olan domates, biber ve maydanoz karışımı konuyor. Onun üstüne de rendelenmiş kaşar ilave ediliyor. Daha sonra bu hamur katlanıyor. Üstüne yumurta sarısı sürülüyor. Daha üstüne susam ekiliyor ve fırına atılıyor. Fırından bir süre sonra mis kokulu bir kebap çıkıyor. Bu kebap lokmalar halinde dilimleniyor. Ortasında yoğurt olan bir tabağın etrafına diziliyor. Sonra siz de bu kebabı yoğurdun içine bana afiyetle yiyorsunuz. Eğer yolunuz günün birinde Tatvan'a düşerse mutlaka Tatvan kebabının tadına bakın. Kaşı beyaz sizi bekliyor. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Tatvan kebabı gerçekten insanın damağını şaşırtacak kadar lezzetli. Edremit'te kaburga kebabı biraz yağlı ama lezzetliydi. Gevaş'ta incili kefal ağzımda değişik tatlar bıraktı. Ama Kürt tavasının acılı tadı damağımı baştan çıkarttı. Tatvan'da Tatvan kebabı ise aklımı başımdan aldı. Ve Van çevresindeki lezzet durakları yolculuğumuzun 1. bölümü Van Gölü'nün kıyısında mehtaplı bir gecede sona erdi. Lezzet fırtınası haftaya da devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayınız. Bir ayda var ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışış, yolcu üşüş nasıl eden. Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem geceden. Uyan yar sinene
sar beni dağlar üşümüş yolcum üşümüş perişanım. Yol üstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.